Artık 2025 başladı, kabul edelim biz. Evet. Birinci, yapmamamız gerekenleri sıralıyoruz. Öfke kontrolü. Çok önemli. Hırslara yenik düşmüyoruz. Şuursuzca hareket etmiyoruz. Hedeflerimizi doğru belirliyoruz. Araba falan kullanırken daha temkinli oluyoruz. Gerçekten yılbaşı gecesi dışarı çıkmayın. Herkes evinde otursun mümkünse. Özellikle öncü burçlar Emel Hanım. Bakın Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak burçları ve buralarda gezegenleri olanlar mümkünse evlerinde otursunlar. Huzurlu huzurlu dostlarıyla, akrabalarıyla vakit geçirsinler. Hiç aksiyon almasınlar. Burada en zorlanacak ve siz çarpı 2 dikkat edin diyeceğim burçlar. Koç burçları. Çünkü Koç'ta oluyor her şey. Merkür retro Koç'ta, Mart ayında Venüs retro Koç'ta, Koç burcunda tutulma, Neptün Koç'a geçiyor, Mayıs'ta Satürn Koç. O kadar çok şey Koç'un üzerinde oluyor ki. Herkes bir düşünüyorsa koçlar 5 mi düşünsün? 2, 3, 5. Yani bir de Koç burcu düşünmeden hareket etmeyi seven bir burç zaten. Güney ay düğümü Başak'a geçiyor, Kuzey düğüm Balık'a geçiyor. Başaklar da dikkat etmeli 2025 yılı. Yine iddia ediyorum, bakın Plüton'un bu Oğlak Burcu seyri bittiğinde özellikle Orta Doğu'nun sınırları değişecek. 2025'in en şanslı burcu. Bu soruyu bekliyordum. Yemin ediyorum bekliyordum bu soruyu. Sevmezsiniz. Hiç de sevmez. Bu soru sorusu ama cevaplayacağım. Muhteşem şeyler anlatacak 2025 ile ilgili, doğru mu? Keşke. Ya şöyle diyeyim. Bireysel açıdan Emel, aslında avantajları olan bir yıl. Ama kolektif açıdan dezavantajları olan bir yıl. Tabii ki bizi de etkileyecek bu kolektif yaşanacak olanlar ama bireysel açıdan ben hep onu söylerim, aslında bireysel danışmanlıkla dünya astrolojisi başka bir şeydir. Bireysel danışmanlıkta mesela ben senin haritana bakıp sana bir sürü fırsattan bahsedebilirim. Derim ki işte burada bir koç vurgusu var, işte şu tarz girişimlerde bulunabilirsin ve sen benim o tavsiyelerimle o yılı çok iyi geçirebilirsin. Ama 8 milyar insanın aynı anda bu tavsiyeleri uygulaması mümkün olmayacağı için ve dünyayı genelde kötüler yönettiği için. Hep konuştuğumuz gibi. Tarihsel olaylara da baktığımızda mesela tarih kitaplarında hiç şöyle bir şey yok. İşte bir yıl boyunca hiç savaşmadan çok mutlu yaşadılar. Kimse kimseyi öldürmedi, kimse hırsızlık yapmadı diye bir şey yok, değil mi? Tarihte böyle bir yıl yok. Yani kolektife baktığımızda problem var. Kötülere destek atan bir gökyüzü mü var? Aslında sana şöyle söyleyeyim, tam tersi diyebilirim bazı açılardan. Öfkeyle kalkan zararla oturur diyor 2025. Yani bir manşet atacak olsam ben kendim bir yazıma bunu yazardım. Çünkü müthiş bir koç enerjisi ortaya çıkacak sembolik olarak. Merkür Nisan ayında Koç burcunda geri gidecek. Venüs Koç burcunda Nisan ayında geri gidecek. Nisan ayında Koç burcunda bir güneş tutulması var ve Nisan'ın sonunda Neptün Koç'a geçiyor ve Mayıs sonu Satürn Koç'a geçiyor. Yani müthiş bir Koç burcu enerjisiyle karşı karşıyayız. Özellikle Nisan ayında ve 2025'in yaz aylarında. Bu şu demek. Koç neyi anlatıyor? Aslında bunu bilmemiz gerekiyor. Başlangıç, projeler, radikal bir değişim, bir şey için mücadele etmek, efor sarf etmek aslında güzel şeyleri anlatıyor. Şimdi kolektif açıdan bakıldığında da maalesef mesela Nisan ayında bir güneş tutulması var, parçalı bir güneş tutulması bu. Nereden izlendiği çok önemlidir güneş tutulmalarının, iz düşümleri. Mesela 1999 yılındaki Türkiye'den izlenmişti 11 Ağustos günü ve 17 Ağustos'ta büyük bir felaket yaşadık. Gökyüzü de çok sertti o dönem. Şimdi bu tutulma buradan izlenmiyor mesela. Nisan'daki. Diyelim. Nisan'daki buradan izlenmiyor. Dolayısıyla etki bu daha az parçalı olacak. tutulmanın iz düşümleri Avrupa üzerinde ve biraz da Rusya üzerinde. Bu mesela benim aklıma ister istemez Putin'in bir Avrupa ülkesine saldırma ihtimalini getiriyor. Ya da bir 3. Dünya Savaşı ihtimali getiriyor. İnşallah olmasın tabii. Ama benim işim biliyorsun bunları araştırıp anlamaya çalışmak. Nisan 2025 yılının kırılma noktası, pik noktası ve bir trafo gibi. Çünkü en önemli bizim iç gezegenlerimiz Merkür Koç'ta retro, Venüs Koç burcunda retro, Koç burcunda Nisan sonu tutulma var
Ve büyük, büyük jenerasyon gezegeni Neptün Koç'a geçiyor. Bu ne demek? Orada çok fazla şey bir arada. Sonra Nadir görülen bir birliktelik mi bu? Birliktelik. Şimdi biz Merkür'e alışığız. Çünkü senede 3 kere geri gidiyor. Değil mi? Hepimizin artık bildiği, alıştığı bir şey bu. İşte şunu yapma diyoruz, bunu yapma diyoruz falan. Venüs öyle her sene geri giden bir gezegen değil. Mars da her sene geri giden bir gezegen değil. Zaten biz 2025'e bir Mars retro ile başlıyoruz. Aslan Burcu'nda geri harekete geçiyor Aralık'ın 2. haftasında. 80 günlük bir geri hareket bu. Sonra Yengeç Burcu'nda geri hareketine devam ediyor Ocak ve Şubat aylarında. Aslında biz 2025'e Aralık ayında başlıyoruz. Başladık neredeyse, bile değil diyeyim mi? hatta. Evet. Şubat, Mart'a Başladık kadar devam bile. edecek etkisi var bu Bravo. retronun. Şimdi çok astrolog konuk aldığın için anlıyorsun da artık, o yüzden söyleyeyim sana bunu. Çünkü aslında astroloji yılbaşı gecesinden ibaret değil. Astroloji için yılbaşı gecesinin haritasının hiçbir önemi yok. Çünkü astrolojik olarak başlangıç noktası 0 derece Koç, ekinoks günüdür. 20 Mart, bazen 21 Mart'a denk gelir. Yani astrolojik olarak biz ingres harita dediğimiz haritaları oraya göre alırız. Aslında yılbaşı orasıdır astrolojik olarak. 1 Ocağın bir anlamı yoktur astrolojik açıdan. O yüzden döngüler 1 Ocak'ta başlamaz. Biz zaten Aralık'ta bu döngünün içine giriyoruz. Retroların bol olduğu bu döngünün. Ta Nisan ayına kadar bu döngü sürüyor. 6 Öyle diyeyim Aralık'ta sana. başlayacak olan döngü. Döngü. Önce Mars retro ile başlıyor. Demin dediğim gibi Mart'ta bu Merkür retro, Venüs retro, Koç burcundaki tutulma, Başak burcundaki tutulma ile artık pik noktasına çıkıyor. Nisan ayında biraz toparlamaya başlıyor. Sonra Satürn Mayıs ayının sonuna doğru Koç'a geçiyor. Ve yaz aylarında 2025'in hem Neptün Koç'ta hem Satürn Koç'ta. Sonra değişecek bu sonbahar aylarında. Tekrar bir geri hareketleri var. Ve de Uranüs'te ikizlere geçiyor Temmuz ayında. Yine bir jenerasyon gezegeni. Yani her şey 2025 yılında diyor ki bize büyük bir değişim var. Bir kırılma noktası bu. Bunu açacağım tabii birazdan, bunun ne demek olduğunu. Bireysel açıdan çok büyük bir değişim yapabilirsiniz. Mesela girişimciler için çok büyük bir fırsat bu. Aslında radikal girişimler, değişim, icatlar. Mesela Uranüs ikizlerdeyken tarihte, geçmişteki dönemlere bakıldığında yaklaşık 80-90 yılda bir aynı yere geliyor. İşte computer, bilgisayar icat edilmiş. Teleskop icat edilmiş. Mercek icat edilmiş. Darwin evrim teorisini geliştirmiş. Benim çok iddialı bir yorumum var. Biliyorsun, sana daha önce de söyledim bunu. Uranüs ikizlerdeyken, yani 2032'ye kadar, önümüzdeki dönem, önümüzdeki yıllarda insanoğlunun gerçek kökeniyle ilgili de belgeler ortaya çıkacak bence ve araştırmalar yapılacak. Yani biz tarihi ve anatomiyi baştan mı yazacağız? Yani insanın nereden geldiğini öğrenebiliriz. Onu söyleyeyim. Müthiş icatlara da şahit olacağız. Önümüzdeki süreç 2032'ye kadar devam edecek bu. İnanılmaz, belki şu anda hayal edemediğimiz icatlar. İletişimle ilgili, ulaşımla ilgili, haberleşmeyle ilgili, ticaretle ilgili, ikizlerin anlattığı her şeyle ilgili. ChatGPT bunun ürkütücü bir ilk adımı zaten. Gibi. Mesela bak, Uranüs boğadayken ne yaşadık ve yaşıyoruz? Boğa para demektir. Kriptoları konuştuk mesela. Sanal parayı konuştuk. Uranüs ikizlere geçtiği andan itibaren ikizler iletişim, ulaşım, haberleşme, ticaret, bunda çok sıra dışı şeyleri konuşmaya başlayacağız. İcatları konuşmaya başlayacağız. Olumlu anlamda değil mi? Olumlu anlamıyla bu. Tabii ki o icatları Mesela da... insansız uçaklar mı gibi. artık havada? Mesela işte zaten konuşuluyor şu anda havada uçan arabalar mesela. Çok çılgın şeyler okuyorum ve bunları yazanlar astrologlar değil. Biliyorsun, fütüristik bilim adamları var. Yani geleceği tahmin etmeye çalışan bilim insanları var. Think tank kuruluşları var. Çılgınlarca şeyler, öngörülerde bulunuyorlar. Yani yer çekimini yenmek, uzaya çıkan asansörler, bunları söyleyen ben değilim. Zaten Friedman gibi mesela önemli fütüristik bilim insanları da bunları söylüyor. Müthiş bir
icatlar dönemine giriyoruz. Tabii bu icatları iyiye kullanan olur, kötüye kullanan olur. Bunu ben belirleyemem. Çünkü her zaman biliyorsun, yani iyi kullanım vardır, kötü kullanım vardır. İnsanın gerçek kökeniyle ilgili bir bilgi ortaya çıkabilir. Oraya bir satır daha, fazla değil. Tamam. Bir satır daha rica etsem nasıl açarsın? İnsanın gerçek kökeni ne anlamalıyız? Ne anlamına gelebilir? Şimdi tabii ben bir astrolog olarak aslında bunun uzmanı değilim. Sen de biliyorsun, çünkü bunu araştıran bir sürü bilim insanı var. Yani nereden geldik, nasıl evrimleştik, ne oldu, bu bir deney mi? Sirius'tan mı geldik, burada mı evrimleştik? Bununla Bir sürü ilgili teori var. bir sürü Komplo teori var. teorisyenleri bir şey Bence söylüyor. bu netleşecek. Yani öyle bir teori ortaya çıkacak ki çok daha netleşecek bu durum. Bir icattır çünkü Uranüs ikizlerde. Aynı zamanda insanla ilgili bir bilginin de, gerçek bilginin ortaya çıkacağını söylüyor bize. Ha, bunu manipüle eden olur mu? Olur. Hiç şüphesiz. Çünkü bir yandan biliyorsun yeni dünya düzeni kurulmaya çalışılıyor. 2020'de tohumları atıldı. Nasıl bir tohum atıldı orada? Bir manipülasyonla da atıldı o tohum aslında. Korku, korkutarak, pandemi, ölüm korkusu gibi bir yayılmış bir korkuyla bir tohum atıldı. Şimdi biz bunun dolunayı deriz. 20 yıllık döngülerdir bunlar. Dolunayı 2030. Yani 2030 aslında o 2020'de atılmış olan tohumların gerçek sonuçlarını göreceğimiz yıl. Meyve verecek artık. Meyve verecek. Şimdi bu meyveler iyiye de kullanılabilir, yine kötüye de. Nitekim Bill Gates de mesela 2030 diyor. Yani bu astrolojiyi bilir bilmez bu adam, bunu bilemem tabii ki. Ama söylediği tarih zaten astrolojik olarak da çok önemli bir tarih. Orada yay burcunda tutulmalar var 2030'da. Mesela dinle ilgili, inanç sistemleriyle ilgili büyük bir değişim. Vatikan'la ilgili büyük bir değişim. Şimdi bunları çok açmayacağım. Çünkü çok açarsak çok başka bir alana gireceğiz. Tabii. Biliyorsun. Ama şimdi bütün bunların ipuçları astrolojik olarak görünüyor zaten. Kökten değişim. Az Kökten önce değişim. öfkeyle kalkanın zararla oturacağı, hani dedim ya, Evet. destek kime atıyor? İyilere destek atacak dedin sanki. Şu kişilere destek atacak. Tabii ki bunlar iyiler aynı zamanda. Hırslarına yenik düşmeyenler. Düşünmeden harekete geçmeyenler. Gerçekten Hedeflerini doğru bunları belirleyenler. Gökyüzünde gördüğün için mi söylüyorsun, umut ettiğin için mi? Yo, bunu Samimi soru bunu bu. gerçekten analiz ettiğim için söylüyorum. Tabii ki umudum da bu. Çünkü Mars Retro'da eski bir laf vardır. Kılıcın kınında kalsın demişler eski astrologlar. Savaşı başlatan kaybeder. Çünkü Mars öfke yönetimidir. Hedeftir. Hedefe ulaşmaktır. Rekabet etmektir. Şimdi bunu şuurlu bir şekilde yapanlar kimlerdir? Düşünür, bekler, hedefi belirler. Fizibilite Ağır ve yapar. emin adımlarla gider. Öfke yönetimi iyidir. Hırslarına yenik düşmez. Bunlar kazanır Mars Retro'da. Hele ki Aslan'daki retrosunda ego savaşına giren kaybeder Aralık ayında. Dürtüseller yandı o zaman. Dürtüseller yandılar. Tabii dürtü kontrol bozukluğu olan hastalar da var. Onları kastetmiyorum, biliyorsun öyle bir hastalık tabii, impulsivity diye, yani dürtülerini kontrol edememekle ilgili, o başka bir şey. Ama psikolojik sağlığa sahip olup çok hırslı olanlar, öfkeden gözü dönenler, aşırı rekabetçi olanlar, onlar kaybedecekler. Mars Retro'da bu hareketler yapılmaz. Mars Retro'da bu tarz bir hareket freni patlamış bir arabanın duvara çarpması gibidir. Çünkü geri hareketinde diyor ki içe dön. Geçmiş girişimlerini gözden geçir. Öfkenle yüzleş. Öfkeni dönüştür. Hırslarınla yüzleş. Bunu yapamayan biri nasıl gider sence? Freni patlamış bir araba gibi gider. Aslında bir fırsat sunuyor anladığım kadarıyla. Geriye dön ve tahlil yap. Bravo. Her bir retro süreç, Merkür Retro için de bu geçerlidir. Der ki dön, geçmiş kararlarını gözden geçir. Mesela şu anda biz bu programı çekerken Merkür Retro'yaydı. Diyor ki geçmişteki kararlarını gözden geçir. Kendi içindeki değerlerini, inançlarını gözden geçir diyor. Ama bunu yapamayıp işte her lafa atlayan, fevrileşen, ön yargılı, şekilci biri için Merkür Retro berbat bir şeydir.
Ya da Venüs retro ne diyecek Mart ayı Koç'ta? Aynı şeyi diyor. İçe dön, kendinle olan ilişkini gözden geçir, öz sevgini gözden geçir ve içindeki estetik değerleri, hayattan haz aldığın konuları gözden geçir diyor. Bunu yapan kazanır, yapamayan bir Venüs retro örneği hatırlatacağım sana. Bir futbolcunun, şimdi isim vermeyeyim ayıp olmasın, mesela birine kafa atıp burnunu kırdığı bir Venüs retro. Çok ünlü bir şarkıcı kadınla, benim de çok sevdiğim bir şarkıcı kadınla, oyuncu sevgilisinin dövüştükleri ve mahkemelik oldukları bir Venüs retro mesela. Sıla ile Ahmet Kural'ın mesela o olayı yaşadıkları dönem Venüs geri gidiyordu. Şimdi neyi nasıl kullandığımız çok önemli. Venüs retro, Venüs ilişki demektir, öz sevgi demektir. Buna dönüp bakmamız gerekiyor. Merkür düşüncelerimiz ve kararlıdır. Merkür retroda fikirlerimizi gözden geçirmeliyiz. Mars öfkemiz ve girişimlerimiz. Bunları gözden geçirmeliyiz. Öfkemizi tetikleyecek olaylar dizisiyle karşılaşacağız da ona mı öfkemizi tutmamız gerekecek? Bravo. Yani bunu Yani bir tahrik şeyler edici... ters gidebilir demek bu. Ama diyor ki sen yine de gözlemci ol, öfkene hakim ol, öfkeni dönüştür ve hedeflerini net belirle diyor. Bu Mars retro daha önce ne zaman olmuş ve olduğunda dünya neler yaşamış? Bu yaklaşık mesela 2 yılda bir olan bir durum Mars'ın geri gidişi ve mesela dediğim gibi bir tanesinde bir ülke bir ülkeye saldırırsa kaybedecek. Ben bunu söyledikten sonra Ermenistan Azerbaycan'a saldırdı. Haftası falan İlk gibi. ateş eden kaybedecek. Aynen. Bunu ülkeden tutun bireye İnsanlar kadar. arasında da mesela bir kavgayı durup dururken başlatan, durup dururken hiçbir sebep yokken empati kurmadan sadece karşısındakine işte ego problemiyle yaklaşıp bir kavgayı başlatan kişi kaybedecek. Hukuki bir davayı haksız yere açan kişi kaybedecek. Altının altın çağı geçtiğimiz yayınlarda seninle de konuştuğumuzu Evet. hatırlıyorum. Altın simyada güneş ile sembolize edilmiştir. Yani işte bu güneş tutulmaları mesela üzerinde etkili olabilir. Güneşin açıları, güneş sembolizmidir. Ama şunu söyleyeceğim, ekonomi tavsiyesi değil bu. Bunun altını çiziyorum çünkü ekonomist değilim. Uzun süre orada tutamayacaklar altına. Yani somut yatırımlar, barış olarak da bana bunu soruyorsan eğer, somut elle tutulur bir şeye para yatırmak çok önemli. Altın gibi. Çünkü eğer o bilim kurgu filmlerindeki güneş patlamalarına bağlı elektrik kesintileri, işte dijital sistemin çökmesi gibi bir şey söz konusu olursa Emel, sıfırlanır. Kriptolar falan. Bunu unutmamak gerekiyor. Az önce Türkiye'nin ekonomik bacağındaki olabilecek aksaklıkta kastettiğin listede bankalar da var mı? Var. Zaten yaşamaya başladılar. Yani daha 2 gün önce biliyorsun sahte dolarlardan dolayı sıkıntı yaşandı. Bu genişleyebilecek bir sıkıntı mı? Şöyle söyleyeyim sana, bu ve benzerleri diyeyim. Mesela TL içinde türevi bir şey yaşanabilir Gibi mi? yaşanabilir. 200 lirayı almıyoruz. Ya da siber saldırılar mesela çok sık konuşulan. Gerçekleşebilir, evet. Yani Mars, çünkü kötü kullanıldığında Mars retro kriminal durum demek. Saldırı, terör, şiddet maalesef, cinayet. Hele ki Ocak ve Şubat'ta Türkiye'nin birinci alanında geri gidecek. Önce ekonomi alanında geri gidiyor Aralık ayında Türkiye'nin. Sonra birinci alan halkla ilgilidir. Halkın sağlığı, halkın psikolojik durumu, halkın yaptıklarıyla ilgilidir. Ocak ve Şubat halk çok gergin olabilir. Halkı gerecek, birbirine düşürecek durumlar yaşanabilir. Ve Putin eğer o tahmin ettiğim gibi Avrupa'ya bir saldırı gerçekleştirirse Türkiye'nin de Suriye'ye saldırmasını tercih edebilir. Çünkü Mart ayındaki Başak Burcu'ndaki tutulma, bir tane de tutulma var Başak Burcu'nda, Türkiye'nin 3. evinde sınır ülkelerle ilgili, sınırlarımızın olduğu ülkelerle ilgili ve sığınmacılarla ilgili. Şimdi oralara çok girmeyeceğim.
Biz seninle göz göze telepati usulü zaten olağanüstü birbirini anlayan bir kova ve aslan insanıyız. Çok Allah detayına muhafaza. girmeyeceğim. Allah muhafaza Barış, Ama- Allah muhafaza. Ama sen ne demek Anladınız istediğimi siz. anladın. İzleyicilerimiz de anladı. Allah muhafaza. Allah korusun diyorum yani. Şimdi programın sansürlenmesin diye de daha devamına da girmiyorum tahmin ettiğin gibi. Halep'te olanları takip ediyorsun sen de. Evet. Halep dediğimiz yer Kilis'le 8 kilometre Evet. arası. Çok yakın. Çok yakın. Oradan başlayarak ülke genelinde sıçrayabilecek kıvılcım riski var mı? Var. Var. Yani çok detaylara girmek istemiyorum ama sonuçta çok konuşuluyor biliyorsun. Yani araya her zaman bu yürüyüşlerde, kutlamalarda da olabiliyor. Militanların karışma ihtimali, provokasyon. Bütün ülkelerde biliyorsun böyle şeyler olabiliyor çünkü. Bu Mars Retro'ya çok dikkat. Aralık'ta da ama özellikle Ocak ve Şubat aylarında çok dikkat bu açıdan. Onu söyleyebilirim. Peki kalabalık yerlere girmeyelim mi? Şimdi ben girmeyin diyorum, sonra kendim de gidiyorum. Öyle bir şey ki çünkü hayat. Anlatabiliyor muyum? Durduramıyoruz da Emel. Taksim'deki bombalanma olayında ben oradaydım mesela, tesadüfen. Çünkü evim orada, İstiklal Caddesi'nde ve çok yakın bir yerde oldu. Ve o sırada yemek yemeyi düşünüyordum. Yani çıkacaktım da dışarıya. Bir anlık. Bir an. Gerçekten. Bir an. Bir anda bir sarsıntı oldu, deprem oluyor zannettim. İnsanların çığlıklarını duydum. Sonra bir anda camı açtım, işte üstünde kanlar içinde koşan insanlar. Yani tek bir an. Yani burada astrolog olmak da hiçbir işe yaramıyor. Çünkü biz medyum değiliz ki. Biz geçmişe bakıp geleceği tahmin etmiyoruz. Ben geleceği bilemem ki. Ben bir araştırmacıyım, ben de orada olabilirdim. Ve psikolojik olarak kulağım duymadı. Eksema oldu o an, o gün. Sürekli bir çınlama ve uğultu oldu ve hiçbir sebebi yok. Sadece o çığlıkları duyduğum için. Hepimiz her an maalesef her yerde olabiliriz. Yani şimdi bir önleyebileceğimiz tarafı var Emel, bireysel açıdan. O nedir? Öfkemiz, hırslarımız. Bir de kolektif olarak engel olamayacaklarımız var. Kadersel olanlar. Yani doğal afet gibi mesela. Bunlara engel olamayız. Mars Retro'da kadersel ataklar mı olur? Olabilir. Yani önleyemeyeceğim. Mümkün çünkü retro zaten karma ve kaderle ilgili. Yani şimdi işin o kısmını o yüzden çok da anlatmayı sevmeme sebebim ne biliyor musun? Ben bildim demenin bir anlamı yok ki. Önemli olan ben anladım diyebilmek. Yani bireysel açıdan öfkemi anladım, hırslarımı anladım, düzeltiyorum bunları demek mühim bir insan olarak. Peki bu dürtüselliği konuştuk, öfkeyi kontrol etmeyi konuştuk. Burada en zorlanacak ve siz ×2 dikkat edin diyeceğim burçlar. Koç burçları. Burada çok yakın dostum da var. Koç burcu şu anda bizi izliyor. Çünkü Koç'ta oluyor her şey. Yani Merkür retro Koç'ta, Mart ayında Venüs retro Koç'ta, Koç burcunda tutulma, Neptün Koç'a geçiyor, Mayıs'ta Satürn Koç. O kadar çok şey Koç'un üzerinde oluyor ki. Herkes bir düşünüyorsa koçlar 5 mi düşünsün? 2, 3, 5. Yani bir de Koç burcu düşünmeden hareket etmeyi seven bir burç zaten. Ama aynı zamanda onlar için çok büyük bir değişim demek bu. Belki de hayatlarının en büyük atılımlarını yapacaklar. Koçlar. Ve karşıt burcu terazi. Tabii ki o da etkilenecek. Karşıt burçlar hep bir arada alırlar etkiyi. Ve de ay düğümleri de burç değiştiriyor Emel. Ocak ayının sonunda. Güney ay düğümü Başak'a geçiyor. Kuzey düğüm Balığa geçiyor. Başaklar da dikkat etmeli 2025 yılına. Yine 9 ayın çarşambası. O yüzden dedim ya sana yılbaşında anlatmadan önce ilk gelip sana anlatayım. Çünkü bu bir prova gibi benim için. O kadar çok anlatacak şey var ki farkındaysan. Yani normalde bunu 2025'i 5 saat falan anlatabilir bir astrolog. O kadar çok şey var 2020 içinde. mi daha dolu her anlamda bir yıldı, 2025 mi? Şimdi ikisini kıyaslayacağım rica ettiğin için. 2020 bir tohum yılıydı. 615 sene sonra Jüpiter ve Satürn Kova'da kavuştular o yıl. Tohumdu o. Bir başlangıçtı. Sonra onun 20 yılı 4'e böldüğümüzde 5. yılını tamamlıyoruz 2025'te. Ufak ufak o değişimin belirginleşeceği yıl. Katılaşacak artık. Aynen böyle değişim Yaprakları görmeye göreceğiz. başlayacağız.
2030 pik noktası. Ortaya çıkacak olan sistemin. Ve bu sistemi tohumluyorlar. Yani herkes senin benim gibi bunu iyi niyetle araştırarak, konuşarak yapmıyor pek tabii ki. Tohumlayanlar ve manipüle edenler de var. Yeni dünya düzenini. Artık bunu hepimiz farkındayız. Elon Musk niye Donald Trump'ı destekledi mesela? Gibi. Anlatabiliyor Yeni muyum? romanın başkanı Trump'tır dedi. Dedi mesela. Ya da Bill Gates'le Trump niye birbirlerine girdiler 2020'de? Biliyorsun pandemiyle ilgili Bill Gates'i suçladı. Yani aslında o kadar çok şey oluyor ki ama biz Türkiye'deki karışık gündemden dünyayı takip edemiyoruz yeterince. Çünkü burada odağımız var, biz burada yaşıyoruz ve burada çok şey oluyor her gün. Ama geçirdiğimiz son 3 ay Narin Korkunç. yavrumuz, Sıla, Rojin, yani yıllara yayılabilecek kaos son 3 ayda Ağustos ayından bugüne yaşandı. Allah hepsine rahmet etsin. Aynen, Allah rahmet eylesin, doğru. Neydi o? O da gökyüzünde görünüyor muydu? Yani şöyle bir şey söyleyeyim, bu aslında artık gökyüzünde görünenin de ötesinde bir şey. Bu dejenerasyonun çok arttığını gösteriyor. Ve dejenerasyon Plüton sembolizmidir. Türkiye'nin 8. alanına geldi Plüton. Türkiye tarihinde ilk defa. 2043'e kadar da orada kalacak. Yani 2043'e kadar maalesef sosyal tabularla yüzleşmek, karanlık tarafımızla yüzleşmek, dejenerasyonla yüzleşmek, ensest gibi sosyal tabularla yüzleşmek söz konusu olacak. Bunu daha önceki videolarda söylemiştim maalesef. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri ilk kez Plüto 8. alanda. 8. Çünkü alanda. 250 yılda bir başladığı yere gelebiliyor ve Türkiye henüz 100 yaşında. Türkiye ilk kez Plüton Kova transitini yaşıyor. Ben bunu 2 yıl önce de söyledim. Kitabımda da yazdım 2018'de. Sana ama bir daha söyleyeceğim çünkü zamanı geldi. 8. alan doğal afet riskini de arttırır. Bu tarz dejenerasyon, gölgeyle yüzleşme dediğimiz konuları da gündeme getirir. Dış borçlarla ilgili krizleri de gündeme getirir. Kimlik krizlerini de gündeme getirir ülkeyle ilgili. Dışarıya bakan cephedeki kimlik krizi. Hem de içsel olarak. Nasıl anlamalıyız? Yani bunu Türkiye'nin kimliğinin de aslında dönüşmekte olduğu olarak yorumlarım ben bir astrolog olarak. Geçen gün bir meslektaşın şu uyarıyı yaptı. Yılbaşı yaklaşıyor. Ben uyarımı yapayım bir astrolog olarak. Lütfen yılbaşında dışarı çıkmayın dedi. Hı hı. Senin yılbaşı planın var mı? Var. Dışarıda mı? Dışarıda. Sen çıkacak mısın? Çıkarım. Ben Merkür Retro'da. İmza da atarım. Seyahate de giderim. Çünkü gökyüzü dur demiyor. Ve zaman hiçbir zaman durmadı bugüne kadar. Durdu mu hiç gezegenler? Durmadılar değil mi? Zaman da hep akmaya devam etti. Dur demez. Yavaşla der. Etrafa bir bak der. Bir içine bak der. Dur demiyor bize hiçbir zaman. Bunu unutuyor insanlar. Üstelik dur demek korkutucudur. Kaygı yani anksiyete yaratır. Anksiyete bozukluğunu tetikleyebilir. Bir terapiste gittiğimizde mesela, iyi bir terapist bize şunu söyler mi? Uçağa binme. Der mi? Söylememeli. Demez. Yani bin ama işte şu terapiyi aldıktan sonra diyebilir eğer bir fobi söz konusuysa orada. Yani her şeyi yapabiliriz ama akışta olarak. Yani akışı iyi anlayarak şu anda ne oluyor anlamamız gerekiyor. İdrak sahibi olmamız gerekiyor. Şimdi yeni bir kitabım çıkacak. Yine sana da gelirim çıkarttıktan Çok sonra. sevinirim. İsmi Denge, İdrak, İrade. D-I-I Latince'de tanrılar demek aynı zamanda. Tamamen bu üçünün üzerine eğildim ve bu psikolojik astroloji kitabı. Denge, idrak, iradedir hayat. Çünkü dünya bir denge için yaratılmıştır. Allah'ın buradaki yansıması dengedir. Adalet yansıması bir başka dünyaya aittir. Öyle biliyorsun sembolize edilmiştir. Ve o dengeye saygı duymak, idrak yani farkındalık sahibi olmak ve irade sahibi olmaktır. Emel Allah bize ömür versin. Çok şey göreceğiz 2040'a kadar. Geçen gün Gerçekten. öyle bir yazı vardı. Dünyanın sezon finali bize denk geldi.
O yüzden inşallah sağlıklı olalım, tamam mı? 2025 bu anlattıklarınla birlikte üst başlıkta tek bir cümleyle özetle dersem kelimeye sığmaz. Serseferelerin şarkısı aklıma geliyor. Sinirlerine hakim ol. Ya da öfkeyle kalkan zararla oturur gibi. Çok ciddiyim çünkü bu kadar çok koç enerjisi sinirlere hakimiyet gerektiriyor. Hırslarına hakim ol diyor. Aslında kötü bir şey demiyor yani bakıldığı zaman. İyi bir şey söylüyor da yapabilene. Yani yıllardır çeşitli açılarla ben bu uyarıyı yaptım, kadim bilgilerle naklettim, anlamadınız. Şimdi çok ciddi eğileceğim bu konuya. Evet. Eğer hala sinirlerine hakim olmazsan artık fatura, hesap kesim tarihi. Biraz öyle olacak gibi görünüyor. 2025'in en şanslı burcu. Bu soruyu bekliyordum. Yemin ediyorum bekliyordum bu soruyu. Sevmezsiniz. Ciddi hiç de sevmez. Bu soru sorusu ama cevaplayacağım. En şanslı diyebileceğimiz, hani Jüpiter üzerinden konuşacak olursak, Aslan. yengeçler ikinci yarıda. Aslan değil, üzgünüm. Aslan'a Aralık ayında biraz antidepresan takviyesi bile gerekebilir. Hemen. Ama sen sakin bir kadınsın. Ben. Eyvah eyvah. Yengeçler ama 2025'in ikinci İlk 6 yarıda da ayında. ikizler daha avantajlı görünüyor diyeyim sana. Yani kısmi olarak. Yani Peki. bence o çok eğlendim bugün yalnız. Bunu Ne inkar güzel, edeceğim. ne mutlu çok bana. Keyif aldım Dilerim burada siz de olmaktan. öylesiniz. Çok. Peki, özet yapalım. Şimdi Evet. Aralık ayı artık 2025 başladı kabul edelim biz. Evet. Mars Mars Retro ile birlikte Bir, başlıyor. birinci yapmamamız gerekenleri sıralıyoruz. Öfke kontrolü. Çok önemli. Hırslara yenik düşmüyoruz. Şuursuzca hareket etmiyoruz. Hedeflerimizi doğru belirliyoruz. Araba falan kullanırken daha temkinli oluyoruz. Onu söyleyeyim Aralık ayı için. Şimdi ciddileştik bak. Özellikle yükseleni ikizler olanlar. Araba kullanırken dikkat. Öyle diyeyim çünkü 3. alanlarına denk geliyor. Yani gibi. Şimdi ciddileşme zamanımız tekrar geldi. Evet, tabii. Manik depresif bir program oldu bu sefer bizim. Savruluyoruz Oradan oraya savrulduğumuz Çünkü için, konular evet. o kadar sert ve merkezinde insan olunca İnsan ister ve istemez. biz varız. Hepimiz varız yani konunun merkezinde. Boşanmalar artacak o zaman. Şöyle söyleyeyim, Güney düğüm terazideyken arttı zaten. İstatistiklere baktım çünkü Güney düğüm terazide biliyorsun 1,5 senedir. Ocak'ta bitiyor ama bu. Bitmek üzere. Sonu 2023'ün boşanma oranları çok yüksek. 2024'de henüz açıklamamışlardı, ona bakamadım. %35 diye biliyorum ben. Öyle. %35'lerde. O civarda bir yerde Çok oldukça yüksek. Ama bitiyor. Ocak'ta burç değiştiriyor ay düğümleri. Evlilikler kontrol. Daha sağlam devam edebilir. Kafa sağlığımızı koruduğumuz sürece. Ben 2025'e gireriz. Ocağın 15'i gibi bulurum seni. Bu defa ben geliyorum. Sen gel bana. Ben Seve ihtiyacım seve. olacak terapine çünkü. Tamam, seve seve bekliyorum. Mars'ın retro yapması neden tehlikeli? Bir gezegen retroya girdiğinde ne oluyor? Millet neden retrodan korkuyor? Bir gezegen düz hareket ediyorsa toplumla birlikte hareket eden bir bireyden, işte bir ülkeden artık o retro gezegen her kimin haritasında varsa bunu ifade ediyoruz ama Mart savaştı. Zamanın gerisinde kalmış bir agresyondan, bir savaştan bahsediyoruz. Topla tüfekle olabilecek bir agresyon da olabilir. Ki zaten biz ülke gündemine baktığımızda askeri bir agresyon da bekliyoruz bu süreç içerisinde. Mars retro boyunca. Ve iddia ediyorum gerçekten yılbaşı gecesi dışarı çıkmayın. Herkes evinde otursun mümkünse. Yapmayalım çünkü o gün bile gökyüzüne baktığımızda gerçekten çok sert kontakların olduğunu, ki zaten Mars retrosu başlamış olacak. Özellikle öncü burçlar Emel Hanım. Bakın Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak burçları ve buralarda gezegenleri olanlar mümkünse evlerinde otursunlar. Huzurlu eşleriyle, dostlarıyla, akrabalarıyla vakit geçirsinler. Hiç aksiyon almasınlar. Toplumsal hafızamızda çok acı bir olay da var. Evet. Reyna'daki silahlı saldırı. Kastettiğiniz türevi olası bir şey mi? Gökyüzü bu anlamda ne diyor? Nasıl canlandıralım? Evet, yani bu olasılıklar zaten var. Mars retrosu ile birlikte başlıyor. Şunu söyleyebiliriz, yani mümkünse özellikle mesela bakın yılbaşı gecesi dışarı çıkmamaya, evimizde mutlu, huzurlu bir şekilde vakit geçirmeye gayret edelim. Eğer gökyüzünde bir risk görüyorsak bundan kaçınmak için elimizden geleni yapacağız. Sağlığımıza dikkat edelim. Çok
toplu yerlerde vakit geçirmekten biraz imtina edelim. Mars neyle alakalı? Direkt zaten vücuttaki demiri yöneten bir gezegen. Kan iliği. Mars yengeçin direkt zaten mideyle de alakası vardır. Mide rahatsızlıkları. Atıyorum çok muhteşem bir gece geçirdiniz ama ertesi gün belki bir sağlık sıkıntısı, bir salgınla yüz yüze gelme durumu olmasın. Sağlığımıza mümkün mertebe dikkat edelim. Çünkü Mars'ın zaten vücudumuzda yönettiği kısımlar, mesela bakın Mars enfeksiyonlarla da alakalıdır. Vücutta ateşli enfeksiyonlarla da alakalıdır. O yüzden topluluktan çok, toplu yerlerde biliyorsunuz çünkü bakteriler, virüsler çok üremeye müsaittir. O Ateş yüzden, dediniz, tabii bir ateş, patlama olabilir. öngörü listenizde olan şeyler mi? Olabilir, bekleyebiliriz. Dua edelim ki olmasın ama en nihayetinde Mars'ın bu tarz şeyleri zaten temsil ettiğini biliyoruz. Nedir işte? Silahlar, patlama, ondan sonra kan, enfeksiyon, ateşli hastalıklar. O yüzden diyoruz ki arkadaşlar, sevgili arkadaşlar, mümkünse yılbaşı gecesini evimizde mutlu, huzurlu bir şekilde ailemizde geçirelim. Bu sene bunu yapalım. Peki Mars retrosu, bu Aralık ayında başlayacak olan etkisi ne zamana kadar devam edecek? 24 Şubat'ta bitiyor Mars retrosu. 2025'e kadar devam edecek. 2025'e sirayet edecek Emel Hanım. Buradaki en önemli kontaklardan birisi şu. Yeri gelmişken ondan da bahsetmek istiyorum. Biz 3 Ocak'ta Plüto'yu Mars'la, yani bu retro Mars'la tam karşı karşıya görüyoruz. Şimdi istatistiktir astroloji. Tarih tekerrür eder ve bunu sürekli astrologlardan duyarsınız aslına baktığımızda. Geçmişe gittiğimiz zaman bakıyoruz, sene 1790. 20 Şubat ve Büyük Roma İmparatorunun vefat ettiğini görüyorsunuz. Daha sonrasında zaten iç karışıklık ve malumunuz Fransız ihtilali. Şimdi ben burada ne beklerim? Önemli noktalarım var. Müsaadenizle bir bakmak istiyorum. Şimdi Plüto'yu Oğlak'ta görüyoruz ve önemli bir nakşatramızın, bir takım yıldızımızın üzerinde Uttara Aşhata, devasa liderleri gösterir Emel Hanım. Ve kendi dispötüzörü de Plüto'dan sonra 12. evde. Bakın bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Büyük bir liderin, dünya üzerinde büyük bir liderin vefatı veya hapsedilmesi, ceza alması ve bunu bütün dünyanın etkilemesi, bütün dünyanın bundan etkilemesi gibi etkiler görüyoruz. Çok enteresan bir şeydir bu, kombinasyondur yani. Dünyaya etki gücü olan bir liderin Evet. Bir şekilde susturulması, etkisinin azaltılması. Ya vefat bekleriz bu noktada ya da ceza alması, hapsedilmesini bekleriz baktığımız noktada. Şimdi Mars retroya giriyor. Kuracağı kontaklar önemli. Kimle kuruyor? İlk aşamada baktığımızda Plüto ile kontak kuruyor. İşte 3 Ocak'ta, Ocak ayında bakalım görelim neler olacak. Geçtiğimiz yıl 8 Nisan'ı tetikleyeceğini söylediniz. Evet. Bu anlamda geriye dönük datayı nasıl kontrol etmeliler ve bununla ilgili alınacak önlem var mı? Çünkü Vedik astroloji kadersel bakıyor benim bildiğim kadarıyla. Olacak olanın önüne geçilebiliyor mu? Ya da sizin kastettiğiniz marj nasıl bir marj? Siz bu anlamda danışmanlık verirken hangi alanı tanıyorsunuz? Ne yapabiliriz biz? Evet, aslında bu benim için de cevaplaması zor bir soru. Çünkü ben çok kaderci bir astroloğum. Tabii ki bunun içerisinde 11 yıllık deneyimim ve yüzlerce harita deneyimim var. Çok katı bir şekilde aslında şunu da savunan bir insanım. Kader değiştirilebilir bir şey değil. Eğer bunu savunuyorsanız siz astrolojinin içinde değilsinizdir. Astrolojinin etrafında geziyorsunuzdur. Bütün ritüelcilere bakın, astrolojinin etrafında gezerler. Kaderin içinde değillerdir onlar. Sadece burada eğer önleyebiliyorsak şunu önleyebiliyoruz Emel Hanım. Atıyorum burnumuz mu kırılacak? Sadece kanasın. Hafif bir şekilde atlatalım. Nasıl yapalım bunu? Mümkünse önlem alalım. Aslında şöyle bir şey var. Önlem de çok alamayabiliyoruz birçok noktada ama burada önemli olan şey bizim o olaydan ders çıkarmamız. O olay geldi başıma, ben bu olaydan ne öğrendim? Yüzleştim ya o olayla. O olay acı bir olay veya tatlı bir olay. Bana ne kattı? Bilincime ne kattı? Dolayısıyla şimdi ben böyle cümlelerimi çok yumuşatamıyorum. Çünkü kaderin takır takır çalıştığını, astrolojinin çok ortasında, çok göbeğinde bir insan olarak ve bunu çok büyük bir iddiayla söylüyorum. Astroloji Emel Hanım, Vedik astroloji adamın ayağına değecek taşı söyler. Bunun kehanetini yapar ve 12'den tuttuğuna şahit olursunuz. Ve bunu gerçekten bu işin içinde olan insanlar görür.
Göremeyenler astrolojinin etrafında dolaşan insanlardır. Mars retroda en çok dikkat etmesi gereken burçlar. Mars retroda en çok dikkat etmesi gereken burçlar öncülerimiz, Koç, Terazi, Yengeç burcu ve Oğlak burcu. Onlarla birlikte bir de değişken burçlarımız var. İkizler, Başak, Yay ve Balık burçları dikkat etmesi gerekiyor. Dediğim gibi en önemli nokta arkadaşlar, yani diyorum ki öğrencilerime de şimdiden bir kan tahlili yaptırın. Neden? Mars kan iliğini, kandaki demiri yönetiyor. Bir baktırın yani. Hani bunun bir zararı olmaz, faydasını görürsünüz. Midenize dikkat edin, sindirim sisteminize dikkat edin, temiz beslenin. Çünkü Mars retrosunda bunun acısı çıkar. Yani kandaki demiri mi düşürüyor Mars? Evet, yani değerleriyle oynuyor. Retro olduğu için ve Yengeç burcunda, düşüş burcunda olduğu için bir. Şimdi ikinci aşamada şu da var. Gereksiz agresyon almayın. Çünkü gezegen retro ya, zamanın gerisinde kalmış bir mücadele. Ne yaptığını da bilmiyor. Kime saldıracağı da belli değil. Gereksiz yerlere enerjinizi tüketmeyin. Çünkü ne oluyor? Mars enerjimiz ya, hayatla savaşma gücüm ya, retroya giriyor. Yengeçte düşüyor, benim enerjim dağılıyor. Yani siz kendinizi yapay zeka ile garda alırken Mars size mektup gönderebilir. O kadar eskiden bir teknikle karşınıza çıkar ki, doğru mu anladım? Evet. Postacı kapıyı çalıp elinde bir mektupla sınav getirebilir. Kastettiğiniz bu mu? Şöyle, şimdi Mars haritasında bunu yaşayıp göreceğiz. Özellikle öncü ve değişken burçlar zaten görecekler. Bazen tepki vermemiz mücadele etmemiz konularda aman diyeceğiz. Bazen de gereksiz şekilde bazı şeylere atarlanacağız. Retro bitecek, diyeceğiz ki arkadaşım ben nelerle uğraşmışım. Ne gerek varmış. Belki sağlığım da zarar görecek bu sebeple. Çünkü Mars'ın zaten Yengeç burcunda düşüş noktası. Hani kaçak dövüş var. Biz Mars Yengeç'e pasif agresif deriz. Aba altından su yürütmek gibi yani bu. Öyle bir durum da var. Karşı tarafın da şimdi nasıl çalışıyor haritasında dikkatli olalım. İnsan ilişkileri bu noktada önem arz ediyor çünkü. Yani karşı taraf da size direkt niyetini belli etmeden kaçak dövüşle saldırabilir. İnsanlara karşı da ilişkilerimizde de yani böyle bir imtina edelim. Bir dikkatli olalım, bir gözlemleyelim. Ve mümkünse, çünkü Mars hep şey der, yap, giriş. Bir durduralım onu. Dürtüsellik artacak. Evet, aynen öyle. Dürtüsellik Oyuna artacak. gelmeyin diyorsunuz. Aynen öyle. Bol Aynen. tevekkül, bol Evet. izleme, Evet. az reaksiyon. Evet. Mümkünse evimizde oturalım, işimize gücümüze gidelim. Olmadık şeylere agresyon almayalım. Sağlığımızdan da olabilir. Sağlığa çok oynayan bir Mars retrosu çünkü bu. Ve burada da yine iddia ediyorum. Bakın Plüton'un bu Oğlak Burcu seyri bittiğinde özellikle Orta Doğu'nun sınırları değişecek. Ülkelerin sınırları değişecek. Çünkü tarih tekerrür eder demiştik. Biz zaten yaşamışız. Bir önceki döneme baktığımızda Plüton'un Oğlak Burcu'ndan geçişi Fransız İhtilali dönemine denk düşüyor ve biz bunu zaten yaşamışız. O Tekrar zamandan beri yaşayacağız. geçmemiş mi hiç? Hayır. Plüto 13-20 sene kadar. 1790'da mı geçmiş en son? En yavaş ilerleyen gezegenimiz bizim Plüto. En yavaş Şimdi geçişi. Fransız İhtilali büyük bir ayaklanma, Evet. tarihe damgasını vuran. Aynen. Var mı öngörü listenizde dünya çapında böyle bir ayaklanma? Orta Doğu'nun sınırları değişecek diyoruz bir. Şimdi bunu ne tetikleyecek? Benim ilk ayakta beklediğim şey şu. Geldik şimdi Mars retrosuna tekrar. Şimdi bu Mars retroya girecek. Plüto ile kontak kuracak. Hani demiştik ya, bir liderin hapsedilmesi veya vefatı, ama dünya üzerinde büyük bir liderin. Bu Netanyahu mu olur, Trump'la alakalı bir durum mudur bilemiyorum. Ama bir liderin hapsi veya vefatıyla birlikte bu durum dünya üzerinde bir çalkantıya sebep olacak. Bu vefat diyebiliyoruz. listenizde suikast'te var mı? Olabilir. Neden olmasın? Mars silahlarla alakalı ve retro. Ne yapacağı da belli değil. Hani saçma sapan bir yerden de gelebilir. Dolayısıyla bir liderin ölümüyle birlikte aslına baktığımızda bir şey değişecek. Çünkü bakın 1790 diyoruz. Büyük Roma İmparatoru ölmüş. Karışmış dünya, çalkalanmış. Ardından Fransız İhtilali geliyor. İşte tarih tekerrür eder diyorsak eğer, bugün bunları yaşayacağız demek oluyor. Çok net söylüyorum. 2040, bakın bitirelim şu Plüto Oğlak transitini. Orta Doğu'nun sınırları değişecek. Ne zaman bitiyor? Neden Orta Doğu diyorum? Çürüme nerede? Orta Doğu'da. Çocuklar ölüyor, bebekler ölüyor ve adaletsiz bir savaş var. Bir sıkıntı var yani orada. Adaletsizlik, çürüme, kokuşmuşluk. İlk önce onlar nasiplenecek.
Zaten şöyle bir şey var Emel Hanım. Birçok meslektaşım da çıkıyor, çok büyük bir dönüşümden bahsediyor. Ülkemiz adına da, dünya adına da büyük bir dönüşümden bahsediyor. Ama bakın bunlar bir günlük, bir yıllık işler değil. Daha bu işin 16 senesi var. Ama eğer hadi yakın bir tarihten bahsediyorsak mesela size 2027 yılına kadar özellikle ülkemizde çok büyük bir bozulmanın, bir kokuşmuşluğun olacağından bahsedebiliriz. Şimdi güzel bir şey söyleyeyim o zaman Emel Hanım. Ben diyorum ki bakın kendim için de baktığımda çünkü hani bizlerin de bir doğum haritası var ve bazen hastalık görüyoruz, kötü bir şey görüyoruz ve diyorum ki olacaksa olacak, evimde oturayım. Mümkünse ben kendi önlemimi alayım. O yüzden izleyicilerimizden de çok özür dilerim. Bizler bu zamanda, bu planda dünyayı deneyimlemeyi seçmiş aslında çok cesur ruhlarız. Buradaki bence en önemli şey iyi çocuklar yetiştirmek. Çünkü gerçekten baktığımız zaman 2040'tan sonra Emel Hanım Türkiye çok farklı bir forma girecek. Bakın Türkiye'nin haritasına bakıyoruz biz astrologlar olarak. Buradaki en önemli şey ne biliyor musunuz? Bakın gaflet noktamızı söyleyeyim mi size? Bizim Güney Ay düğümümüz yani Ketumuz 9. ev alanında ve orası Kova burcu 9-11 olarak çalışıyor. Biz topluluklara inanan insanlarız. Bir yerde çok fazla ses çıkıyorsa biz oraya inanma meylindeyiz. Bunu yapmamalıyız aslında. Çünkü bizim Rahu'muz Aslan Burcu'nda 3. ev alanında oku, öğren, eğitim, cahil kalmak ve baktığımızda aslında neye uğraşıyorlar? Türkiye'yi çökertmek için insanları cahil bırakmaya buna uğraşıyorlar. Öğrenmesinler, bilmesinler, farkında olmasınlar, araştırmasınlar. Biz topluluklara inanmamamız gerekiyor. Çünkü bu ülke, bütün diğer meslektaşlarım da söylüyor. Biz Plüto'yu üzerimize, yükselenimize girmiş bir milletiz. Ayağa tekrar zaten kalkarız, küllerimizden doğarız ama onlar öyle söylüyor. Ben de burada şimdi şeyi ekleyeyim. Bizim en büyük gaflet noktamız inanmak ve körü körüne inanmak. İşte burada en önemli nokta eğitim eksikliği. Ve ben diyorum ki arkadaşlar belki bizi görmeyiz. Evet çok büyük bir dönüşüm yaşayacağız. Diğer meslektaşlarımdan ayrı olarak bakın bunun 16 yılı daha var diyorum. 16 yıldan bahsediyorum. Doğruya doğru. Çocuk eğitelim ya. Biz harbiden çünkü enteresan bakın jenerasyonlar geliyor. Indigo çocuklar, Z kuşağı. Müthiş bir nesil. Çok enteresan çocuklar bunlar. Ve benim de çocuklarım var. Çok küçükler. Muhteşem şeyler öğreniyorum ben çocuklarımdan. Mars retro ve devamındaki kastettiğiniz Plüton'un atacağı açı herhangi bir olası depremi tetikler mi? Aralık ayı özelinde ve devamında 2025 yılı için. Evet. Şimdi Emel Hanım bu Mars-Plüto karşıtlığı deprem tetikleyicisi olabilir mi? Olabilir. Aralık ayındaki. Evet olabilir. Ya şöyle söyleyeyim temenni de etmiyorum. Çok yıkıcı bir deprem beklemem. 4-5 belki 5.5'lere kadar falan çıkabilir ama ben yine de umarım olmasın. Çok yıkıcı bir deprem beklemiyorum ama yer hareketliliğini tetikleyecektir bu görüntü. Olsa görünür müydü? Mesela Olsa 6 Şubat görünür. depremini Tabii. görüyor muydunuz? Tabii. İnanın ki yani çok net görünüyor. O kadar net vermiş ki Şubat depremini. Şimdi hadi mesela bir tarih verelim. Çok uzak. Büyük İstanbul depremi bekleniyor. Ben bunun tarihinin 2028-2030'lar civarı olduğunu düşünüyorum. Daha zamanımız var. Hadi tedbir alalım mesela. Ne kadar alabiliyorsak gerçi tedbir alalım ama aslında diğer astrolog arkadaşlarıma bu noktada katılıyorum. Tarih verenler olmuştu Büyük İstanbul depremiyle alakalı. 2028-2030 arasında ben bekliyorum. Bizim Türkiye'nin doğum haritasına baktığımızda 23 derece Oğlak Burcu'nda çok sarsıcı bir Arap noktası deriz, şahamlar deriz. Orada sert bir noktamız var. Oradan Plüto geçecek. Satürn Koç burcuna atlayacak ve orada bir kontak kuracaklar. Dolayısıyla bu ciddi anlamda çok yıkıcı bir depremi evet getirebilir ama onun daha zamanı var. Bir de çok önemli bir dolunay tarihim var Emel Hanım elimde. 12 Şubat. Evet. Of diyorum yani inanılmaz bir dolunay, sert bir dolunay. Ben çok tatlı şeyler konuşurum burada. Akabinde öyle gelişmez. İlmimi konuşturuyorum. Gökyüzü bana ne söylüyorsa ben de onun tefsirini yapıyorum. 2024 Vedik astrolojiye göre analizinizde bu kadar karamsar mıydı? Aslında şunu söyleyebiliriz. 2025'in sert olacağını bütün meslektaşlarım söylüyordu. Ama biliyor musunuz gerçekten tam da aslında belki ben bu döneme geldim. 2025
Aralık'ta başlıyor Emel Hanım. Bunu daha önce söyleyen meslektaşlarınız oldu. O 2025'in sert ve agresif enerjisi aslında Aralık ayında, yani senenin son ayında zaten başlıyor. Bir de sevgili dinleyicilerimize 12 Şubat hakkında bir uyarı yapalım Emel Hanım müsaadenizle. Beni çok tedirgin eden senenin yine girişinde bir dolunay var. Gandanta dediğimiz bir karmik düğüm noktasında Aşleşa'da çok sert takım yıldızlarımızdan birisidir. Bakın burada en son dolunay olduğunda biz 6 Şubat'ı deneyimledik. Deprem getirdi. Tabii oradaki kombinasyonlar bir tık daha farklıydı ama yine ne beklerim ben bu noktada? Bir de Uranüs'le mesela tek kare çalışıyor. Şimdi ülkemiz anlamında söylememiz gerekirse yine Venüs'ün tetik aldığını görüyorum. Yine bakın sanatçılar, hastaneler, hapishaneler, gizli düşmanlar, bir de işin içinde Uranüs var. Çok enteresan bir gezegen. Ne demek o? 4 kollu çalışır. Delinin teki yani. Deli, nereden geleceği, ne yapacağı belli olmayan bir deliden bahsediyoruz Uranüs dediğimiz noktada. Eğer Uranüs bir dolunayın, bir tutulmanın içindeyse nereden geleceğini de kestiremezsiniz. Böyle çalışır Uranüs. Şimdi bu dolunayın etkisi 12 Şubat artı 15-20 gün sürer. Buralara dikkat edelim. Yer hareketliliği, mesela kimler dikkat etsin? 28-29 derecelere yakın Koç burcunda, Yengeç burcunda, Terazi burcunda, Oğlak burcunda gezegeni olanlar bir dikkat etsin. Onlar dikkat etsinler yani. Hani hayatla ne yaşayabilirim? Hayatımda zelzele etkisi yaratan bir durumla karşı karşıya kalabilirim. Ama neyse ki çok şükür ki bu dolunay kapatırım, zelzeleyi yaşarım, krizimi yaşarım, hallederim, kapatırım. Çünkü dolunay dediğimiz noktada aslında biz olayı tamamlıyoruz, bitiriyoruz. Yani güneş artık aya ışığını dolu dolu veriyor. Artık dolunay oluyor. Ay tam manasıyla gökyüzünde görünüyor. Ve biz orada artık konuları, bir şeylere kapatma fırsatı buluyoruz. 12 Şubat'a da dikkat etmemiz gerekiyor. Artı diyelim, etkisi 15-20 gün sürüyor. Oraya da bir uyarı çekmiş olalım Emel Hanım. Mart çok önemli dediniz devamında. Mart ve yaz aylarına. Yazın şimdi tatil, insanlar tatile gitmek isteyecekler. Okullar tatil olduğu için çocukları eylemek gerekecek. Evet. Evet, aslında şöyle, bizim kış dönemimiz birazcık daha sert. Kış, yani işte bu Mars retrosu, Mart'ın sonunda bir de bir Venüs retrosu falan geliyor. Biz bu kışı Mart ayıyla birlikte biraz sert geçirebiliriz. Şöyle bir durum var. Çok enteresan. Bu sene mesela yine bir ağır geçişli gezegenimiz burç değiştiriyor. 2025'te 29 Mart'ta Vedik astrolojiye göre, yıldızın zodya göre, yani gerçek gökyüzü değerlerine göre Satürn Balık burcuna geçiş yapıyor Emel Hanım. Tabii ki ağır geçişli, yani çünkü bir burçta 2,5 sene kalıyor. Ağır geçişli bir gezegen olduğu için başka bir burca giriş yapması da haliyle önemli etkiler getirecek. Hadi ülkemin haritasına bakayım ve ben yine çok olumlu konuşmayayım o zaman. Ülkemizin 10. ev alanından geçiyor. Ayımıza göre de 10. ev alanından geçiyor. Ve Sadasati'yi konuşmuştuk ya Emel Hanım. Kandaka Sati dediğimiz bir dönemde var Vedik astrolojide. Kısa bir aralıktır, 2,5 sene sürer fakat Sadasati'nin birazcık daha böyle minimalize hali gibi çalışır. Biz bu göstergeyi yaşayacağız. 29 Mart itibariyle Satürn Balık burcuna geçecek ve akabindeki 2,5 yıl boyunca şimdi Ne demek o Sadasati'ye eklediğiniz çarpı 2 mi? Nedir? Şöyle, şimdi 10. ev alanımızdan geçen bizim hem yükselenimizi hem ayımızı hem kareleyecek olan omuzlarım düştü. Toplamakta Satürn. zorlanıyorum. Çok özür diliyorum, bunları konuşmak zorundayım. Gökyüzü bana bunu söylüyor çünkü. 10. ev alanından gelen, devletin en tepesinden gelen sıkıntılı. Şimdi şu çok önemli. Satürn benim ülkemin haritasında 8. ev yöneticisi olarak çalışıyor. 8. ev kriz evidir. Krizleri alıp devletin tepesinde taşıyan bir Satürn'den bahsediyorum. Ne zaman? 29 Mart itibariyle akabindeki 2,5 sene. Devletin tepesi karışacak yani. Böyle bir gösterge zaten çok net olarak. Ne olacak? Halk olarak yine bir sıkıntısını çekeceğiz ama üst kısım karışıyor Emel Hanım. Bir takım durumlar var. Vefat haberleri de alacağız. Mart'ın 23'ünde de çok agresif bir gösterge var. Yine Balık burcunda. Şimdi bana şeyi anımsatıyor Emel Hanım. 1996'daki Susurluk olayını anımsatıyor. Sadece bu kadarını söylemem bile belki o zamanlarda yaşayacağımız olaylarla belki kontak kurmamıza vesile olacak. Karanlık Susurluk bir şey. olayı dediğiniz Evet. zaman devlet mafya ilişkisi.
Evet. Hadi bireysel olarak bakalım. Güzel haberler vereyim. Ay burcu Vedik astrolojiye göre Oğlak olanlar Sadasati'den kurtuluyorlar. Geçmiş olsun, benim de ayım Oğlak. Ah diyeceğiz biz, çok şükür kurtulduk. Bu da böyleymiş. Geçti, artık yeni versiyon ortaya çıktı. Vedik astrolojiye göre Ay burcu Kova olanlar Sadasati'nin son kısmına geçiyor. Onlar da ağır eziyetten artık birazcık terfi ediyorlar. Ay koçların Sadasatileri başlıyor. Onlara şimdiden geçmiş olsun diyoruz. Onun dışında mesela yükseleni Balık olanlar çok büyük sorumluluklara girişecekler. Belki bu insanlar çok büyük işler kuracaklar, çok büyük işler becerecekler. Harika şeyler gelişecek. Bakın Satürn her zaman kötü değildir. Sorumluluk aldırır ama bir türlü balık olup da, yükselen balık olup da veya işte ay burcu balık olup da ya ben bir türlü bu işin üstesinden de gelemedim, istikrara erdiremedim bu durumu diyen sevgili yükselen ve ay burcu balık olanlar güzel işte kurabilirler. Yani önlerine baktıklarında belki 30 sene, 50 sene boyunca muhteşem bir şekilde organize edip istikrarlı bir şekilde götürebilecekleri bir işin sahibi de olabilirler. Yeni bir girişim yani. Hadi güzel bir haber, bunu verelim mesela. Sizin hiç hoşlanmayacağınız bir soruyla geliyorum. 2025'in en şanslı burcu. Hadi yılın şansları dediğimiz noktada hadi İkizler Burcu'ndan bahsedelim. Onun dışında neyden bahsedelim mesela? Terazi Burcu'ndan bahsedebiliriz. Yay burçlarından bahsedebiliriz ve kovalardan bahsedebiliriz. Bakın mesela çok güzel. Kova ayı olanlar şu an Sadasati yaşıyorlar ama Jüpiter'in oraya bir de açısı var. Hadi oradan yırtıyorlar bir de. Güzel haberi o zaman İkizler Burcu'na, Terazi Burcu'na, ondan sonra Yay burcuna bir de Kova'ya vermiş olalım. Biz de doğum tarihimiz var ve kendi haritamıza bakıyoruz. Evet. Siz Vedik astrolojiye göre özel olmayan kadarıyla kendinizde gördüğünüz ama engel olamadığınız hangi döngüyü yaşadınız en son mesela? Süper. Sadasati yaşadım ve hala son kısmındayım. Ne gördünüz orada? Ne gördüm? Dünyam değişti ya. Bir evlilik son buldu. Çocuklarımın çok ciddi sorumluluklarıyla ilgilenmek zorunda kaldım. İş kurdum, iş batırdım. Evlilik kurumunun çökmesi, bakın ben bir de bunları hepsini aynı süreç içerisinde yaşadım Emel Hanım. Hani eğer Sadasati'yi böyle iliğine kemiğine kadar yaşayan bir insan varsa ve bir örnek vermemiz gerekiyorsa zaten bizzat ben olabilirim bu duruma. İliğime kemiğime kadar yaşadım ama gelip baktığım noktada Satürn'ü seviyoruz biz. Çok fazla şey öğretti, iyi yaptı. Hep denir ki retroda evlenilmez, retroda iş kurulmaz. Şimdi önümüzde Mars retro, Evet. uzun uzun konuştuğumuz Mars retro var ve bu dönemde evlenecekler var. Evet. Şimdi şöyle bir durum var. Niyetini aldıysanız retrodan önce biz deriz ki yapın. Hani zaten olacak olanın da tarihi belli. Şimdi Emel Hanım Vedik astrolojiye göre ben burada biraz sert söylemlerde bulunuyorum ama bakın bunlar çok kadersel şeyler. Bir insanın evlenmesi, bir insanın bir evlat dünyaya getirmesi, bir insanın boşanması, bir insanın iş kurması. Ben dedim ki en başta size Vedik astroloji adamın ayağına değecek taşa kadar zaten söyler. Gününü, kehanetini yapar ve 12'den tuttuğuna şahit olursunuz. Dikkat etmemiz gerekiyorsa eğer, hadi seçelim o zaman. Çünkü bu işin içinde bir de seçim astrolojisi dediğimiz bir nokta da var. Seçelim, tamam. Ben retrodan önce eğer kararını ve niyetini yaptıysam retroda herhangi bir agresyon almam. Eğer doğum haritam, bireysel bazlı doğum haritam çok bu konuda hayır kesinlikle yapmamalısın diyorsa yapmamda çok bir sakınca görmüyorum. Bir de şey söylerler. İşte sizin zaten doğum haritalarınızda Merkür'ünüz, Venüs'ünüz, Mars'ınız retroysa size çok işlemez. Çünkü doğuştan zaten o enerjiye şeysiniz. Şerbetlisiniz. Aynen öyle. Hani şey dedik ya Sadasati'den en az kimler etkilenir? Ayı şeyde olanlar, Oğlak'ta, Kova'da olanlar. Neden? Çünkü o burçları zaten Satürn yönetiyor. Doğuştan Sadasati. Zaten var, onunla mücadele etme gücün var. O yüzden evlilik olabilir, anlaşma olabilir. Niyetini retro öncesi aldıysanız retro içerisinde o anlaşmayı yapmanız çok da bir sıkıntı olmayacaktır diye düşünüyorum. Ama yine bu çok yüzeysel bir söylem Emel Hanım. Mutlaka bireysel haritaları bir kontrol ediyoruz. Çünkü orada hani Mars retrosundan gelen bir sıkıntı değil de başka bir şey vardır. Yapma der. Aslında o kadar bireysel ki parmak izimiz gibi bizim bu doğum haritalarımız öyle çalışıyor. 2024'e başlık bulduk.
Gelecek olan yıl 2025'in sizce üst başlığı ne olur? Hepimiz için geçmiş olsun. 2025 çok zor bir yıl. Çok sert bir yıl. Ve burada savaşlar yaşayacağız. Mesela ben ne bekliyorum? Orta Doğu'da bir karışıklık demiştik. Oranın süreci çok uzun. O da bir senelik iş de değil zaten. Putin'den atak bekliyorum mesela. Putin astroloji bilir, sever, zamanını bekler ve öyle saldırır. Dolayısıyla Venüs retro Mart ayında evet, demiştiniz. Venüs retrosunda 23 Mart'ta Venüs'ün mesela çok önemli bir konumu var. Hadi Mart demeyelim, Nisan diyelim, bir atak bekliyoruz Putin'den Ukrayna'ya. Doğru. Orta Doğu'da haritalar, affedersiniz, Evet. haritalar değişecek ifadeniz belli ki önümüzdeki yıllara yayılan bir Evet, öngörü. evet. Kastettiğiniz o. Peki Evet. bu süreçte ülkemize sıçrayacak bir kıvılcım, Allah muhafaza. Şöyle söyleyeyim, yırtarız. Evet, yırtarız. Hadi güzel haber, yırttık yine. Biz yırtarız, ucundan döneriz. Kendi içimizle savaşırız, dışarıdan bize bir şey gelmez Emel Hanım. İçimizdeki olaylarda bir de mülteciler var, göçmenler Tabii, var. tabii. Onların dahil olabileceği Allah muhafaza bir şey öngörüyor musunuz? Bu sene böyle bir toparlamaya çalışırlar ama bunun temizlenmesi de yine 2027'den sonrayı bulur Emel Hanım. 2 sene daha bir çekeceğimiz var. Bence bu duruma bir çeki düzen gelir mülteci konusuna ama bu da yine 2027'den sonra gelir. Astrolojide bir de Güney Ay düğümü, Kuzey Ay düğümü var. Vedik de bunu baz alıyor mu? Evet, tabii ki. İlk Vedik baz alıyor zaten. Önce Vedik baz alıyor, Aynen sonra mı öyle. Batı astrolojisi Aynen görüp öyle. baz almaya Görüp baz başladı? alıyor. Aynen Peki öyle. bunlarda bir değişiklik mi söz konusu? Evet, aynen öyle. Rahu Bu Ketu. neye mal olacak? Tabii, ondan da kısaca bir bahsedelim. Şimdi biz bu ay düğümlerine Vedik jargonunda Ketu Rahu diyoruz. Ketu Rahu'nun transit ettiği alan önemlidir. Çünkü hepimizin bir doğum haritası var. Her ülkenin bir doğum haritası var. Rahu Ketu karmik akslar, kadersel akslar benim neremde transit ediyor? Konular ne getiriyor ve ben buralardan tutulma etkisi alıyorum. Şimdi Emel Hanım 29 Mayıs itibariyle ay düğümleri Vedik astrolojiye göre yani Rahu Ketu yer değiştiriyor. Şimdi ülkemizin 3-9 aksına geçiyor. Biz ters kavuşum yaşayacağız. Hani demiştim ya, biz nereden sınanıyoruz? Cahilliğimizle. Az biliyoruz, az okuyoruz ve topluluğun anlattığı şeylere inanma gibi bir gafletimiz var. Şimdi Sorgulamıyoruz. Tabii sorgulamıyoruz. Şimdi bizim sınanma alanımız 29 Mayıs itibariyle Rahu Ketu Aslan Kova'ya geçiyor. İnançlarımızda sınanacağımız ve hesaplaşacağımız ters kavuşumlar böyledir. Yüzleşme dönemidir. Geride bıraktığımız ülkemiz anlamında konuşuyorum. 9 yılda ben ne biriktirdim? Ülkemde 9 yıl boyunca ne yaşadım? Şimdi bunun hesaplaşmasını bir yaşayacağım ben. 29 Mayıs itibariyle yer değiştiren ve burada tutulmalar getiren Rahu Ketu bana bunları getirecek zaten, bu bir. Körü körüne bir şeye inanmamamız gerektiğini, gruplara çoğunluğun söylediğine, çoğunluğun inandığı şeye inanmamamız gerektiğini, her sakallıyı dedemiz zannetmemiz gerektiğini aslında öğrendiğimiz bir süreç olacak. İnançlarımızla sınandığımız, bakın ülke anlamında konuşuyorum, topluluklar, halktan bahsediyorum. İnandığımız şeylerle yüzleşeceğiz, aslında anlayacağız ki inandığımız şeylerin altı bomboşmuş. Tabii bunun altında birçok alt başlık koyabilirim ama zamanı geldiğinde bunu çok detaylı bir şekilde tekrar yapalım, planlayalım ama gerçekten 2025'te önemli gezegen geçişlerimiz ve en önemlisi Rahu Ketu. Yani düğümlerimiz yer değiştiriyor ve buradan gerçekten çok enteresan etkiler sirayet edecek ülkemize. Yani değerlerimiz üzerinden mi imtihan gelecek? Evet, inançlarımız, İnançlar, değerlerimiz, topluluğun bize dayattığı şeyler, görmemizi istemediğimiz şeyler. Şimdi biz bu balık başak tutulmalarına demiştik. Balık burcu gizli düşmanlarla alakalıdır ve gizli şeylerle alakalıdır. Dedik ki ifşalar gelecek. İfşalar geldi. Şimdi bunların yüzleşmesini yaşayacağız. Neye inandım ben? Toplumdan bahsediyorum ama ülkemizden bahsediyorum. Bir de benim kanda kasatı sürecim başlıyor. 8. ev yöneticim ülkemin tepesine gelecek. Üstte bir karışıklık var. Kriz var yani. Yorumlarınızı bekliyoruz.